Bu sefer rehber bir video ile karşınızdayım. Masaüstü bilgisayarın kasası nasıl temizlenir? Termal macun nasıl yenilenir? Ekran kartı nasıl sökülüp geri takılır? Bu soruların hepsini sizler için yanıtladım ve bir rehber video hazırladım. Ben Yılmaz Tokatlı. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizin destekleriniz ne kadar çok olursa o kadar hızlı yeni rehber videolar yayınlamaya özen göstereceğim. O yüzden destekleriniz çok önemli. Hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Bir kasayı uzun süre temizlemezseniz bakın böyle oluyor. Şimdi bunun nasıl temizlendiğine hep birlikte bakalım. Bu filtreyi üst taraftan söktük. Bunu alttan söktük. Az önce görmüş olduğunuz filtreler. Bunları düzgünce yıkadım. Burada kurumaya bıraktım. Şimdi kasayı temizleyelim. Gördüğünüz gibi buralar hep pis. Ekran kartını falan da sökeceğim. Çünkü bunun altındaki slotta bazen tozdan dolayı temassızlık vesaire yapabiliyor. Sıvı soğutucuda söküp termal macunu yenileyeceğiz. Öncelikle şu kısımları, şu alt tarafı ve şuradaki ızgara kısmını temizlememiz gerekiyor. Sırayla yapalım. Şimdi şurayı bir güzel temizleyelim. Gördüğünüz gibi bayağı kirlenmiş. Şu dip kısımları silerken dikkatli olmak lazım. Şuralara temas ederse problem olabilir. Şu dip kısımlarda kalabiliyor. Oraları çok şey yapmayın. Yani sıkıntı etmeyin. Olduğu kadar. Ne yaptığınızı da bilmiyorsanız bu şekilde fazla detaylı temizlemeyin. Yüzeysel temizleseniz de olur. Bu arada kusura bakmayın, çekecek kimse olmadığı için videoyu hem çekip hem temizlemeye çalışıyorum. Biraz kötü bir kayıt söz konusu olabilir. İdare edin artık. Malum iki elim var. Şimdi en önemli kısım burası. Power supply buradan hava aldığı için burası bayağı bir toz oluyor. Düzgünce silelim. Bu arka kısma gelecek olursak da şuralara çok fazla değmeden, girişlere çok fazla değmeden burayı da aynı şekilde dilerseniz silebilirsiniz. Evet, şimdi kasanın şu üst ızgarasını söktüğümüz yere şöyle siliyorum. Şuraları görmüş olduğunuz gibi toz. Ön taraftaki fanların olduğu kısımda bakın buralarda görünüyor. Bunlar bayağı bir toz oluyor. Eğer çok böyle detaylı temizlik yapmak istiyorsanız bunları şuradaki vidalardan söküp temizleyebilirsiniz. Fakat ben o kadar uğraşmak istemediğim için şu kanatları şöyle çok bastırmadan ufak ufak siliyorum. Böyle tek tek bunları şöyle minik minik silebilirsiniz. Her bir kanatçığı tek tek çevirip şöyle silip temizleyebilirsiniz az da olsa. İstiyorsanız burayı da o şekilde yapabilirsiniz. Bakın sildiğimiz ile silmediğimiz arasında çok bir fark olmuyor böyle sökmeden ama gene de az da olsa temizleniyor yani. İsterseniz burayı o şekilde yapabilirsiniz. Birazdan ekran kartını sökeceğiz. Orayı komple temizleyeceğiz. Ön tarafındaki bu ızgara kısmını da şöyle silebiliriz. Fakat gördüğünüz gibi çok da bir şey değişmiyor. Bakın buraların toz olduğu görünüyor zaten. Bu ön paneli söküp temizlemekte fayda var. Buranın nasıl söküldüğünü göstereceğim. Her kasada farklı tabii ki ama en azından burada sökülebiliyorsa, ki genelde sökülebilir oluyor. Mesh yapıda olanlar söküp burayı temizlemekte fayda var. Şimdi ekran kartını sökmeden önce şu kasanın ön tarafını sökeceğiz. Bakın bu kasanın şu alt kısmında şurada elimin girebildiği bir yer var. Buradan tutup çekmemiz yeterli oluyor. Tabii bunu iki elle yapmamız gerekiyor. Kasanın alt tarafındaki şuradaki yerden tutup çektiğimde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde açılıyor. Şu üst kısımda kablolar olduğu için bunu şöyle yan çevirirseniz görmüş olduğunuz gibi ön taraf açılıyor. Burayı da az önce göstermiş olduğum gibi aralarını vesaire temizleyebilirsiniz. Fakat dikkatli olun, fanlara zarar vermeyin. Izgara bölümüne geldiğimizde burası mesh bir yapıda olduğu için şuralar silinebilir. Biraz da toz olmuş açıkçası ama çok da şey olmuyor. Bunu kuvvetli hava verebileceğiniz en basitinden bir fön makinesi bile olur. Onunla her iki taraftan da fön makinesini tutarak temizleyebilirsiniz. Silmekten daha etkili oluyor. Ben de o şekilde yapıyorum. Bunu da o şekilde yapabilirsiniz. Videoyu tek başıma çektiğim için o kısmı size gösteremeyeceğim ama ben o şekilde yapıyorum. Şimdi bu ızgarayı fön makinesiyle şöyle hallettim. Dilerseniz fanların arasındaki tozları da bu şekilde temizleyebilirsiniz ama bunların dönmesi çok sağlıklı değil. Elektrik vesaire konusu açısından çok tavsiye etmem. O yüzden elinizde tutarak yaparsanız daha iyi olur. Gara kısmında yerine oturtmak için buralarda görmüş olduğunuz gibi belli başlı noktalar var. Bunlar bakın şuralarda görmüş olduğunuz parçalar. Şuraya oturtacağımız yerler. Bunu normal şöyle alıp
Bu şekilde. Burada görmüş olduğunuz noktaları buralara getirip üzerine bastırarak kapatacağız. Gördüğünüz gibi delikleri dört tarafa tutturduk. Üstüne sertçe vurduğumuzda gördüğünüz gibi oturdu. Şimdi ekran kartını sökme aşamasına geldik. Bu kabloyu çıkaracağız fakat bunu sökebilmek için şuradaki vidayı ve şuradaki şeyleri de sökmemiz gerekiyor. Şu plakayı alabilmek için. Şimdi öncelikle şuradaki sokete bakın. Şurada bir tırnak var. Şurada. Bunu şöyle elimizle kıstırıp şu tırnağı şöyle yukarı doğru çekip söküyoruz. Bunu tabi diğer elinizle kartı tutarak yapın. Evet, sol elimle kartı tuttum. Sağ elimle de şuradaki şeye basılı tutup şunu havaya kaldırıp çektiğimde bu kabloyu sökmüş olduk. Şimdi ekran kartını sökmek için şu arkadaki vidayı da sökmemiz gerekiyor. Bunu söküyorum. Bu vidayı söktüğümüzde ekran kartı bakın rahatça hareket edebilir durumda olduğu için buradaki sıkılaştırmayı kaldırmış olduk vidayı sökerek. Şimdi şuradaki şeyi söküyorum. Ardından buradakini söküyorum. Şimdi bunu söktüğümüz zaman bu ikisini bakın olmuyor. Bunu şöyle çekip böyle duruyordu ya, yan yatırıp böyle çekip buradan çıkarabiliriz. Şu an ekran kartı serbest. Hareket edebilir, çıkartabiliriz. Şimdi yapmamız gereken ise buradan size nasıl göstereceğimi tam olarak bilmemekle birlikte. Bakın şurada görünüyor. Şurayı görüyor musunuz? Buradaki çentiyi şöyle parmağımızla açıyoruz. Bakın normalde şöyle kapalı oluyor bu. Şunu şu şekilde aşağı doğru indiriyoruz. Çıt sesi geldi. Şuranın iyice açık olduğuna emin olun. Yoksa gelmez çektiğinizde. Bakın tamamen açtığım için kart şu anda sökülmüş oldu. Az önce size göstermeye çalıştığım çentik şu. Sesi duyuyorsunuz. Bu kapalı hali. Açık hali. Bunu tam açmazsanız kartı çektiğiniz zaman kart tam olarak gelmeyecektir. Şuradaki soketler buraya takılacaktır. Eğer sökemezseniz burayı tekrar kontrol edin. Şimdi bunu sökmendeki amaç şu. Şurada görmüş olduğunuz ekran kartındaki şu şeylerin oturduğu yer burası ya. Buraya toz girebiliyor ve ekran kartı ile ilgili görüntüyle alakalı sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Buraya böyle bir boya fırçası benzeri bir şeyle, yani şu aralara zarar vermeden fırçayla böyle tozunu alabileceğiniz bir şeyle temizleyebilirsiniz. Fön makinesi tarzı bir şey de tutabilirsiniz fakat çok yakından ve güçlü tutmayın. Burada bu şekilde temizlenebiliyor. Ekran kartı bu şekilde. Şu kısmı da bir bezle falan hafifçe silerseniz burada da toz vesaire kalmaz. Üstü zaten gördüğünüz gibi toz olmuş. Burayı da sileceğiz şimdi. Şu ekran kartının üzerindeki, plakanın üzerindeki tozları bu şekilde siliyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Sırmadan şu hafifçe şurayı da silersek toz vesaire varsa en azından onlar da temizlenmiş olur. Gördüğünüz gibi kart temizlendi. Şu fan kısımlarını çok fazla ben ellemek istemiyorum. Zaten çok da toz değiller. Buralara yine kuvvetli bir hava tutabilirsiniz. Fakat bunlara dikkat edin. Hassas oldukları için zarar görebilirler. Elinizde tutun ve çok güçlü havayı çok yakından tutmayın. Eğer burayı da ayrıca temizlemek istiyorsanız ben şu anda yapmayacağım. Şimdi geldik termal macun yenileme kısmına. Gördüğünüz gibi Corsair'ın bir sıvı soğutması var burada. Bunu sökebilmek için şu dört tarafta görmüş olduğunuz yıldız vidaları söküyoruz. Termal macunu yenileyebilmek için. Bunlar normalde sıkarken çapraz yapmakta fayda var. Fakat ben şu an söktüğüm için öyle bir şeyle uğraşmıyorum. Direkt söküyorum. Bu bayağıdır aynı termal macunla duruyordu. İşlemcinin sıcaklığı da bir tık yükselmeye başladı. Önceki derecesine nazaran. O yüzden bunu da hazır temizlemek için sökmüşken düzgünce bunu da halledelim. Şimdi bunların iyice gevşediğine emin oluyorum. Gördüğünüz gibi boşa dönüyor parmağımla ettiğim zaman. Şimdi şu vidaları tamamen söktük. Buradan aldık. Bu işlemci soğutucusunu sökmeden önce sıvı soğutucu veya fan olsun fark etmez. Bunu direkt böyle yukarıda doğru çekmeyin. Bilgisayar sıcaksa biraz zaten rahatça çıkar. Soğuksa işlemciyi de çekebilirsiniz. Zarar verebilirsiniz birbirlerine. O yüzden şöyle sağa sola hareket ettirerek alırsanız şu şekilde termal macunun eridiğini şöyle görebilirsiniz. Bunu yenilememiz gerekiyor. Şöyle normal bir peçeteyle temizleyeceğim. Burayı böyle ıslak mendil tarzında bir şeyle de temizleyebilirsiniz. Fakat benim elimdekiler biraz fazla sulu bir ıslak mendil olduğu için çok güvenemedim. O yüzden şöyle kuru bir kağıt havluyla temizliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sıvı soğutucunun üstündekini de işlemcinin üzerindekini de kuru bir kağıt havluyla temizledim. Sizde varsa ıslak mendil tarzı bir şey de deneyebilirsiniz. İşlemcinin üzerine termal macun süreceğiz. Şimdi tam bu noktada bir şeyden bahsedeceğim. Şurada görmüş olduğunuz vidalar sayesinde bu işlemcinin arkasındaki braket sabit kalıyor. Eğer soğutmanız sıvı soğutucu değil de bir fan üzerinden hava soğutmaysa şuradaki vidaları söktüğünüz zaman arkadaki braket düşer. Bu sefer arkadaki kapağı açıp braketi bir elinizle tutup tekrar vidalamanız gerekiyor şu 4 vidayla. Bilginiz olsun. Bu sıvı soğutucu
soğutucu olduğu için bunda öyle bir dert yok. Şimdi şurada elimde şöyle bir tane termal macun var. Şimdi bunun üzerine yayabilirsiniz ama çok ince yaymanız vesaire gerekiyor. O biraz uğraştırıyor açıkçası. Ben daha önce birkaç kez denedim ve çok uğraştırdığı için şu an ortaya yeterli seviyede sıkıp sıvı soğutucunun plakasını dağıtması için ayarlayacağım. Evet, şuraya şöyle, hatta biraz fazla bile olmuş olabilir ama bence çok da değil, yeterli gibi. Şöyle bir parça sıktım. Bunu dağıtmak inanın çok uğraştırıyor. Eğer yapabiliyorsanız tabi kullandığınız termal macuna göre de değişir. Ben daha öncesinde hep yaymaya çalışıyordum. O yüzden bu sefer bu braketin bunu yaymasına izin vereceğim. Direkt üzerine monte edeceğim. Şimdi bunu şu şekilde yerine geri oturtuyorum. Bunu zaten çapraz şekilde vidalarını sıktığımız zaman bu buraya baskı oluşturacağı için termal macun orada eşit şekilde dağılacaktır. Eğer siz ince bir şekilde yayabiliyorsanız işlemcinin üzerine o şekilde de yapabilirsiniz. Ben daha öncesinde çok uğraştırdığı için yaptım o şekilde. Bu sefer bu şekilde yapacağım. Baskıyla kendisi eşit yayılsın. Eğer sıcaklıkta olağan dışı bir şey vesaire fark ederseniz çok fazla sürmüş olabilirsiniz. Kalın olduğu için soğutmaya faydası olmaz. Tam tersine zarar olur. Onları da takip eder. Gerekirse tekrar söküp geri yaparsınız. Az önce sökmüş olduğumuz şu vidaları yerlerine geri takacağız. Fakat bunları çapraz sıkmamız gerekiyor. Şöyle vidaların 4'ünü de yerine koyup çapraz bir şekilde yavaş yavaş sıkacağım. 4 vidayı da gördüğünüz gibi yerlerine koydum. Çapraz şekilde, tamamen değil, yavaş yavaş sıkacağız ki eşit şekilde baskı uygulasın. Biraz çaprazdan bu tarafı sıkıyorum. Biraz bu taraf. Ardından bu taraf. Önce boşluklarını alıyorum. Şimdi tamamen boş olduğu için sonra biraz bu taraftan böyle çapraz şekilde, hani ister yukarıdan ister aşağıdan fark etmez, çapraz şekilde tam olmayacak şekilde ufak ufak sıkmanız gerekiyor ki işlemcinin üzerine termal macunu düzgün şekilde sıvı soğutucunun plakası dağıtabilsin. Bir tarafı komple sıkarsanız eşit şekilde dağılmaz ve bu vidaları gereğinden fazla sıkarsanız da işlemciye zarar verebilirsiniz. O yüzden bunlara dikkatli sıkmanız lazım. Böyle tabii ki güç denemesi yapmayın sonuna kadar ama boşlukta bırakmadan sıkın. Yani bunları çevirdiğiniz artık dönmüyorsa daha fazla dönmek için tüm gücünüzle zorlamayın. İşlemciye zarar verebilirsiniz. O da aklınızda olsun. Mesela bakın burası şu an tamam. Daha fazla dönmüyor. Bunu zorlamayacağım o yüzden. Tarafı aynı şekilde sıkalım. Burası da daha dönmüyor. Böyle daha zorlamaya gerek yok. Yine çapraz gidiyoruz. Önce alt taraf. Burası da tamam şu anda. Şimdi de üstü sıkıyorum. Burası da dönecek şekilde gelene kadar sıkıyorum. Bakın burası da artık dönmüyor. Daha fazla zorlamaya bunu gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yerine oturdu. Şimdi bu pompanın çalışması için yine bu pompadan çıkan şu kabloyu şuradaki, bakın görebiliyorsunuz, AIO pump yazan sıvı soğutucunun pompasını kontrol etmeye yarayan anakarttaki girişe takıyorum. Bu arada nasıl takacağınızı şöyle göstereyim. Bakın şurada ince bir siyah plaka var. Şimdi bu soketin o plakaya oturması için şurada bir ray sistemi var. O plaka bu tarafta olduğu için solda, bunu şu şekilde takmamız gerekiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi AIO pompadan gelen kabloyu bağlamış olduk. Böylece termal macunumuzu değiştirmiş olduk. Kasayı da temizledim zaten. Yani elimden bu kadarı geliyor. Elimde kuvvetli hava basacak bir şey ve ortam olmadığı için odada çok fazla toz duman etmemek adına bu şekilde temizledim. Burayı da dediğim gibi fırçayla vesaire temizleyebilirsiniz. Şimdi ekran kartını geri takalım. Şuradaki soketin şöyle kapalı değil, şu şekilde açık olduğundan emin oluyoruz öncelikle. Sonra ekran kartımızı alıyoruz. Şimdi ekran kartını takarken şöyle olacak. Bu soket şuraya gelecek şekilde. Şu yandan braketler belli. Böyle şunu getiriyoruz. Şuradan geçiriyoruz şuradaki kısmı. Daha sonrasında görmüş olduğumuz kısım var ya, bunun üzerine denk getirip şöyle düzgünce bastırıyoruz. Çok kısa videoyu bölüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca bu ve benzeri videolar istiyorsanız hangi videolar istediğinizi lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Hadi videoya devam edelim. Evet, az önce çıt sesi geldi fakat kameraya yüksek ihtimalle yansımadı. Bakın burası oturdu. Elimde açabiliyorum tekrar. Bastırıp üzerinden çıt sesini duyunca bırakabiliriz. Kartı böyle çektiğiniz zaman gelmiyorsa gelmiyor. Zaten şuradan görüyorsunuz. Bakın burası kapanmış. Normalde aşağı doğru duruyordu. Şu an kapalı. Şu anda oturdu buraya. Bakın çektiğim zaman kartı gelmiyor. Çünkü şurası kapalı. O şekilde anlayabilirsiniz. Zaten çıt sesini duyarsınız. Bakın burası bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken şuradaki görmüş olduğunuz vida deliğine sökmüş olduğumuz vidayı takacağız. Vidayı takmadan önce şu sökmüş olduğumuz plakayı yerine oturtmamız gerekiyor. Onun için de şunu şu şekilde şuradan geçiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra bunu yan çeviriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz kısım var ya, burası şöyle kapanıyor. Bunu taktığımız zaman şuradaki vida deliğine vidayı takabiliriz. Vidayı sıktım. Gördüğünüz gibi ekran kartını şu an sabitledim. Kımıldamıyor. Şu kısım oynuyor. Bunun da zaten ayrı vidaları vardı. Şuralardan sökmüş olduğumuz, bakın burada delikleri duruyor zaten. Onlara da vidaları takıyoruz. Bakın bu kısmı, bu vidayı taktık. Burası sabitlendi. Şuradaki kısma da bu vidayı takacağız.
Bunu da sıktım. Gördüğünüz gibi bu kısım artık sabit, oynamıyor. Ekran kartımız da yerine oturdu zaten. Sağlam bir şekilde duruyor. Vida buradan tutuyor. Soketine zaten oturmuş durumda. Şimdi sökmüş olduğumuz şu kabloyu buraya geri takıyoruz. Bakın zaten bunun yönü belli. Baktığınız zaman bunu zaten görürsünüz. Düz kenarları arka tarafta. Kenarları oval olan yerler bu tarafta. Bunu yani böyle ters çevirdiğiniz zaman sökmüş olduğunuz açıda, hatta şu soketten sökmüştük ya. Şöyle tuttuğunuzda buraya şöyle oturtup üzerine çökmeniz yeterli. Burayı görüyorsunuz. Tamamen oturduğuna emin olun. Şu anda tuttuğuna emin olun. Hafifçe çektiğinizde kablonun gelmemesi lazım. Şu an bu oturmuş durumda. Ekran kartımızı da geri bağlamış olduk. Ekran kartı destek vidasını buraya takacağız. Bunun amacı şu. Bu çok güçlü bir kart olmadığı için o kadar kalın değil. Tahminen şu görüp anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz 2 tane slotu kaplıyor sadece. Fakat 4090 gibi çoğumuzun ulaşamadığı ama güçlü olan kartlar da var. İş için vesaire kullanan insanlar var neticede. Onlar mesela 4 slot kaplıyor. Yani bu kartın 2 katı alan kaplıyor. Şuraya kadar kalınlığı olan kartlar oluyor. Bu tarz ekran kartları haliyle çok ağır olduğu için buradaki soket ve vida tutuyor bunu ama yine de ekran kartı sarkabiliyor. Anakarttaki sokete zarar verebiliyor. O yüzden bu tarz destek vidaları kullanılıyor. Bunun için gerek yoktu ama ben yine de aldım. İleride belki lazım olur diye. Bu 4060 merak edenler için. Şimdi bunu şu şekilde açıp buraya takıyoruz. Bu direkt destek için olduğundan dolayı yani bunu binalardaki kolon gibi düşünebilirsiniz. Şu şekilde buraya koyacağız. Bunun zaten şu üst ve alt kısımları kauçuk. Koyduğunuz yere herhangi bir şekilde çizmez. Bu şekilde açacağız. Buraya koyup bunu şöyle ayarladım. Şu şekilde buraya yerleştirdim. Biraz daha açabiliriz. Zaten şöyle çevirdiğinizde yukarı doğru çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bu şekilde karta destek sağlıyor ve kartın şuradan aşağıya doğru sarkmasını engelliyor. Olayı bu. Şimdi bu üst taraftan sökmüş olduğum ve yıkamış olduğum filtreyi buraya şu şekilde tekrardan yerine yerleştiriyorum. Bunu iyice kuruttuktan sonra yerleştirin. Ben şimdi göstermek için şu kenarlar tam şey olmadan koydum ama bunu iyice kurutacağım. İyice kuruduğuna emin olun. Bu da bu şekilde yerleştiriliyor. Geldik bir diğer filtreye. Güç kaynağının altındaki yani power supply'ın altındaki şurada görmüş olduğunuz power supply altındaki filtreye. Şu iç kısımdaki tozlar power supply'ın kendi üzerinde, bunu güçlü bir hava tutmadan temizleyemeyiz maalesef. Ben dışarıdan ıslak mendil tarzı bir şeyle sildiğim için ancak bu kadar oldu. Bunu da bakın takarken şu köşedeki çentik görüyorsunuz buralardaki. Bu çentiklerin içine doğru oturtuyorsunuz. Tabii bunu 2 elle yapmanız gerekiyor. Ben şu an bir yandan çekip bir yandan yaparken zorlanıyorum. Takayım hemen göstereceğim. Evet, 2 elimi kullanarak hızlıca hallettim. Gördüğünüz gibi şuradaki çentiklerin altına hepsini oturttum. Bu da tamamdır. Bu da bu şekilde. Bu kısmına gelecek olursak 4 tane zaten vida deliği var. Ona göre bunları oturtuyorsunuz. Camı dikkatlice koyun. Tüm deliklerin denk geldiğine emin olun. Ardından şu görmüş olduğunuz vidalar yerlerine takıyoruz. Bu şekilde 4 vidayı da dönmeyecek şekilde sıktığımızda tamamdır. Bitti. Evet, kasamızı buraya getirdik. Bunu size daha geniş ve ferah bir alanda göstermek isterdim ama benim kabloların hepsi alt tarafta daha böyle derli toplu dursun. Kablo cümbüşü, karmaşası olmasın diye hepsi tutturulmuş durumda. Cırt cırtlı bantlarla. O yüzden bunları hareket ettiremiyorum çok fazla. Fakat takarken görün diye göstereceğim. Şimdi öncelikle kabloların hepsini bir alıyorum. USB'ler kafanıza göre hangisini nereye takmanız gerektiğini siz bileceksiniz. Ben bunları hızlıca bir takıyorum. Şu üst taraftan. Üst tarafta zaten USB var. Görecek bir şey yok. Bu arada görüntü kalitesi çok iyi değil. Kusura bakmayın. Biraz dar bir alanda iş yapıyoruz mecburen. Kendime ait bir stüdyom olmadığı için odada bu kadar oluyor. İdare edin artık. Şu kablo hoparlörün o yüzden sürekli cızırdayıp duruyor. Şunu ben bir takayım. Şuradan ses çıkışına takıyorum. Bu arada bu in-out diye görünür. Şimdi şu kablolarımızı hangisi ona bir bakmam lazım önce. Şu görmüş olduğunuz mouse. Şu işaretten de anlayacağınız gibi klavye. Şu son gördüğünüz kabloda mikrofonumun kablosu. Şöyle göstereyim. Ethernet kablosu, hoparlör çıkışı, şu mikrofonun yanındaki şu kablo, şuradaki yani sağdaki arkadaki klavye, şu mouse, kulaklıkla alakalı bir ses çıkışı sağlayan cihaz. Bu da mousepad'imin kablosu. Işıklı olduğu için buradan enerjiyi alıyor. Evet, şimdi gelelim ekran kısmına. Bu görmüş olduğunuz HDMI kablosu. Şuradaki HDMI kablosu. Bunu buraya bu şekilde oturtuyorum. Bunu zaten ters takamazsınız. Şekli şemali belli. Bu ikinci monitörümün kablosu. 60 Hz bir monitör olduğu için HDMI'den bağlayabiliyorum. Yanılmıyorsam 144'e kadar destekliyordu. 165 ve üzerine çıkmak isterseniz bunu yani DisplayPort kablosunu kullanmanız gerekiyor. Monitörünüz destekliyorsa tabii ki ekran kartınızın desteklemesi gerekiyor. Bunu da şuradaki DPI girişine takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tamam. Son olarak da 3 kablosunu. Bu arada ilk bunu sökün. Sökeceğiniz zaman arkadaki power supply'ın
Şuradaki düğmeyi de kapatın. Size tavsiye. Bunu 0 yapıp ardından kabloyu sökün. Bakın şurada görmüş olduğunuz kablo var ya şu. Onu taktığınızda şuradaki arkadaki şarteli 0 yapın. Bakın şu an 0 kapalı. Taktıktan sonra her şeyi taktıktan sonra bunu açarsanız daha sağlıklı olur. Enerjiyi verdik. Çalıştı. Evet, iç sesini duyduk. Her şey yolunda diyor. Görmüş olduğunuz gibi masa üstündeyiz. Her şey çalışıyor. Evet, böylelikle masaüstü bilgisayarımızın kasasını nasıl temizleriz, termal macunu nasıl yenileriz, ekran kartını nasıl söküp takarız hep birlikte görmüş olduk. Böylece artık sizler de masaüstü bilgisayarınızın kasasını rahatlıkla temizleyebilecek, termal macunu yenileyebilecek ve ekran kartı değişimi vesaire gibi durumlar olursa bunları halledebileceksiniz. Lütfen videoyu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Emeğe saygı olarak bunları yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca bu ve benzeri rehber videolar istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Bu ve benzeri videolarım ne kadar çok izlenme, beğeni ve yorum alırsa, ne kadar çok paylaşım alırsa yeni rehber videolar o kadar hızlı şekilde elimdeki imkanlar çerçevesinde gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.